Herkese merhaba, ben Buse. Böyle ana haber bülteni sunacakmışım gibi girdim ama hayır. Beni Chopin videosundan hatırlıyorsunuz. Hatırlamıyorsanız video burada. Umarım videoyu buraya koyabilirim. Bugün renkli giyinmemin, hatta saçımı bu renk yapmamın bir sebebi var. Bugünkü konuğum renkli kişiliğiyle Wolfgang Amadeus Mozart. Yine çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü Mozart benim en sevdiğim besteci. Biraz hayatından bahsedeceğim, eserlerden bahsedeceğim, ufak hikayeler anlatacağım. Güzel bir bilgi şöleni bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Öncelikle isim telaffuzuyla başlayalım. Mozart'ın ismini nasıl telaffuz ediyoruz? Mozart diye. Neden? Çünkü Mozart Avusturya'nın Salzburg kentinde doğuyor ve Almanca'da Z harfi TS şeklinde telaffuz edilir. O yüzden Mozart değil Mozart şeklinde söyleriz. Zaten Mozart dediğimizde kulağa kaba geliyor ama Mozart dediğimizde tatlı bir tını var. Yine çok havalı bir şey öğrendik. Hadi devam edelim. Mozart'ı da Chopin gibi hepimiz tanıyoruz. Hatta daha çok tanıyoruz. Nerelerden mi? İşte 40. Senfoni. Eskiler bilir. Hatta çok eskiler demeyelim. Yıllarca telefonlarımızın zil sesi oldu. Bir diğer bilindik parça ise Türk Marşı. Bir diğer adıyla Rondo alla Turca. Neden Türk Marşı dendiğine ve hikayesine birazdan geleceğim. Ama önce biraz Mozart'ın yaşamından bahsedelim. Mozart 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg kentinde doğuyor. Fark ettiyseniz Mozart Kova burcu. Dahiliği de buradan geliyor. Şaka. Mozart'a müziğin dahi çocuğu denir. Dahi denmesinin sebebi Kova burcu olmasından değil. Doğuştan gelen bir müzik yeteneğine sahip olması ve küçük yaştan itibaren tanınmış olması. Mozart, müzisyen bir ailenin içerisinde doğar. 7 kardeşin en küçüğüdür. Maria Anna dışındaki 5 kardeşi henüz bebekken ölmüşlerdir. Babaları Leopold Mozart, döneminin önemli kemancı ve bestecilerindendir. Mozart henüz 3 yaşındayken ablası Maria Anna'nın müzik derslerine ilgi gösterince babası ona da dersler vermeye başlar. Ve Mozart 5 yaşına geldiğinde beste yapmaya başlamıştır. 5 diyorum. Şimdi buraya Mozart'ın ufaklık fotoğrafını koyacağım. O kadar tatlı ki. Babaları çocuklarının harika yeteneklerini keşfedince işini gücünü bırakıp onların müzik eğitimlerini üstlenmiştir. Yani burada şunu söylemeden geçmeyelim. Mozart'ın tanrı vergisi yeteneğinin yanı sıra babasının iyi bir müzisyen ve iyi bir eğitimci olması da Mozart'ın gelişimine katkı sağlamıştır. Mozart 7 yaşındayken babaları Leopold bu küçük müzik dehalarını halka tanıtmak için konser gezilerine çıkmaya başlar. Şu anki ismiyle turne. Ablası ve babasıyla 3 yıl boyunca Avrupa'nın birçok şehrini gezerek konserler verirler ve inanılmaz ilgi toplarlar. Ayrıca bu gezilerde birçok ünlü müzisyenle tanışırlar ve çalışma fırsatı bulurlar. Daha sonra tekrar Salzburg'a dönerler. Salzburg'dan bir yıl sonra Mozart Viyana'ya gider. Yine niye Viyana? Çünkü herkes orada. Bizim İstanbul gibi sektör geniş, gelişmenin ve popüler olmanın yolu oradan geçiyor. 25 yaşına kadar o kentten bu kente dolaşıp eserler üreten ve konserler veren Mozart'ın bünyesi bu yolculuklarda oldukça yıpranıyor. Şu an ölmeyecek, korkmayın. Ama yine filmin başından sonunu söyleyeceğim. Ne yazık ki Mozart 35 yaşında vefat ediyor. Ölüm sebebiyle ilgili birçok teori ve hikaye var. Bunun üzerine konuşacağız
Ama önce güzel şeyler. Mozart hiç aşık olmamış mı? Olmuş tabii. Sene 1777. Hikayeyi anlatayım. Sene 1777. Mozart 21 yaşında ve Almanya'da. Bir yandan eserler besteliyor, bir yandan konserler veriyor. Bu sırada kaldığı evin sahibinin operayla ilgilenen büyük kızı Aloysia'ya aşık oluyor. Neden büyük kız diye bir detay verdim? Birazdan bahsedeceğim. Canım Mozart tabii Aloysia'ya müzik dersleri vermeye başlar. Hatta ileride evlenmek için sözleşirler. Bir süre sonra Mozart konser vermek için Paris gezisine çıktığında bu macerada sona erer. Aloysia'nın gerçek aşkının opera olduğu, Mozart'a kalbinde yer olmadığını öğrenmesi aşık Mozart'ı derinden yaralar. Ve Mozart üzgün bir şekilde memleketi Salzburg'a geri döner ve üzüntüsünü unutmak için bol bol eser besteler. Şimdi yeni bir olay başlıyor. Mozart biraz toparlandıktan sonra Viyana'ya yerleşme kararı alır. Viyana'da yaşadığı sırada ilk aşkının ailesiyle karşılaşınca bu sefer de ailenin küçük kızı Constanza'ya aşık olur. Babası Constanza'nın müsrif ve bencil biri olduğunu düşünüp evlenmelerine izin vermez. Fakat yine de evlenirler. 6 tane çocukları olur, yalnızca ikisi hayatta kalır. Bu evlilikten sonra Mozart için besteleme anlamında verimli bir dönem başlar. Çok ve verimli çalışmasına rağmen aile biraz keyif düşkünü olduğu için kazanılan paralar çabuk biter. Bu yüzden Mozart hayatı boyunca maddi sıkıntılarla uğraşır. Aslında hiçbir yere bağlı olmak istemeyen Mozart, sarayda müzik yaparak hayatını devam ettirir. Bu arada Mozart klasik dönem bestecisidir. Klasik dönem tarihte 1750-1820 arasına denk gelir. Bu bilgiyi hiçbir yere sığdıramadığım için buraya ekledim. Şimdi size Antonio Salieri diye bir besteciden bahsedeceğim. Kim bu Salieri? Salieri, Mozart'la aynı dönemde yaşamış ve Mozart'a rağmen döneminin önemli bestecisi ve saray müzisyenidir. Şimdi Salieri ne alaka? Hemen bağlıyorum. Bazı kaynaklarda Mozart'ın ölümü Salieri'nin onu kıskanıp zehirlemesi yoluyla olduğu söylenir. Fakat bu bilgi doğru değildir. Bunu besleyen 3 tane kaynak vardır. Birincisi Rus yazar Pushkin'in yazdığı bir oyun. İkincisi Rus besteci Korsakov'un bestelediği Mozart ve Salieri operasındaki cinayet iddiası. Üçüncüsü ve en popüleri ise Mozart'ın hayatını konu edinen Amadeus filmi. Amadeus filminde Mozart'ın Requiem isimli son bestesi isimsiz bir yabancı tarafından sipariş edilir. Ama güya bu besteyi sipariş eden yabancı canavar kılığındaki Salieri'dir. Ve bu korkunç, gizemli karakter Mozart'ı delirterek ölüme sürükler. İşte bu sahne tamamıyla uydurmadır. Öyle ki Salieri Mozart'ı zehirlemek bir yana dursun, müziği hakkında olumsuz bir betimlemesi bile yoktur. Neden? Çünkü Salieri zaten yine kendi döneminde aynı dönemde ünlü bir müzisyen ve bestecidir. Ayrıca şöyle de bir durum vardır ki Salieri Mozart öldükten sonra Mozart'ın oğluna öğretmenlik bile yapmıştır. Yani böyle katil gibi bir durum olsa sanırım Constanza böyle bir şeye izin vermezdi. Yine Uğur Dündar gibi tüm gerçekleri ortaya koyduk kanıtlarıyla birlikte. Evet, şimdi biraz da meşhur Türk Marşı'ndan bahsedelim. Hani şu telefonlarda bekleme müziği olarak kullanılan, diğer bir ismiyle Rondo alla Turca olan. Mozart'ın 11 numaralı piyano sonatının 3. bölümüdür. Mozart bu eseri 27 yaşındayken yazmıştır. Alla Turca, Türk üslubunda, Türk stilinde demektir. Rondo ise hızlı ve canlı müzik anlamına gelir.
Mozart bu eseri bestelerken Mehter Marşı'ndan etkilenmiştir. Ama nasıl? Viyana kuşatması. Osmanlı Viyana'yı 2 defa kuşatmıştı. İkinci Viyana kuşatması Mozart'tan 73 yıl önce tabii. Osmanlı ordusunun öne çıkan özelliklerinden biri ise mehterdi. Mehter Marşı'nda kullanılan enstrümanların Batı müziğinde olmaması ve bu ilk defa duyulan ezgiler Avrupalı halkı etkilemişti. Haliyle bu etkilenme müziğe ve müzisyenlere de yansıyarak Türk akımı ortaya çıktı. Mozart'ın yaşadığı dönemde Avusturya ve Osmanlı arasında dostane bir ilişki vardı. Mozart da Türk stiline yöneldi. Evet, artık sonlara geliyoruz. Mozart bu kadar erken ölsün istemezdik. Mozart'ın ölümü hakkındaki teoriler üzerine konuştuk. Yalan bilgileri ortaya çıkardık. O zaman Mozart gerçekten neden öldü? Bir şey söyleyeyim mi? Bu bilgi hiçbir yerde yok. Kimse bilmiyor. Sebeplerden bazıları verem, tifo, tifüs, ateşli romatizma ve böbrek yetmezliği gibi. Ama Mozart öldüğünde kayıtlara mühim darı tanesi ateşi diye bir hastalık giriyorlar. Biraz araştırayım dedim fakat tıp literatüründe böyle bir hastalık yok. O yüzden Mozart'ın ölümü biraz havada kalıyor. 1791 yılında yani Mozart 35 yaşındayken bir yabancı ondan Requiem yani ölüm ilahisi yazmasını ister. Demin konuşmuştuk. Amadeus filminde bu yabancı Salieri olarak gösterilmişti. Daha sonra ortaya çıktı ki bu ağıtı isteyen yabancı Franz isimli müziksever bir aristokratmış. Mozart o ara hasta olduğundan başından beri Requiem'i kendi ölümü için yazdığına inanır. Sağlığı zaten yerinde olmayan Mozart eseri bitirmek için çılgınca gayret gösterir ve bu durum Mozart'ın hastalığını daha da artırır. Mozart sürekli kendi ölümünü düşünerek yazdığı eseri tamamlayamadan 3 hafta süren yüksek ateşin sonunda 5 Aralık 1791'de Viyana'da hayatını kaybeder. Daha sonra Requiem'i Mozart'ın öğrencisi olan Franz Süssmayer tamamlar. Ama yine de eserin 2/3'ü Mozart'a aittir. Şimdi size aşırı üzücü bir şey söyleyeceğim. Mozart'ın mezarı kayıp. Nasıl yani? Şöyle, hemen anlatıyorum. Mozart'ın cenazesine katılan birkaç arkadaşı, cenaze duasından sonra aşırı yağış sebebiyle mezarlığa kadar eşlik etmeyince mezarın yeri saptanamaz ve mezar kaybolur. Mozart öldükten ta 68 yıl sonra oradaki isimsiz bir mezara anıt dikilir. Bu anıt Viyana'da St. Marx mezarlığındadır. 35 yıllık kısacık ömrüne 626 tane eser bırakarak gönüllerimize taht kuran Mozart'ı günümüze taşıyan onun hiç solmayan çocuk ruhudur. 264 yıl sonra bile onun eserlerini mırıldanabiliyorsak hepimiz için önemli bir yerde demektir. Mozart'ı görmek, onun ellerinden müziğini dinlemek isterdim. Ama yine de o derinlikli müziğiyle hep bizimle birlikte.